Merhabalar. Yeni bir çantanın yapım aşamasına geçiyoruz. Önce diyagramını göstermek istiyorum. Toplam 10 tane motiften oluşuyor. Toplam 10 tane motiften oluşuyor. Motiflerin birleşme şekilleri de böyle. İşlediğimiz motifi önce ikisini birleştireceğiz. Sonra 3 tanesini birleştireceğiz. 4 tanesini birleştireceğiz. Bir tanesini de 4 tanesini bu uç kısmına birleştireceğiz. Sonra da yan kısımlarını birleştirerek bu çantanın birleştirme işlemini tamamlayacağız. Şimdi bu motiflerin bu şeklini gösterdikten sonra işlediğimiz motifleri göstereyim. Benim şimdi göstereceğim çanta daha önce videosunu çektiğim Afrika menekşesi motifi. Bunun kenarına iki sırada mürdüm rengi bir iple geçtim. Şimdi biraz önce dediğim gibi iki tane motifi birleştirdik. Bunların resimlerini de atacağım. Linkini de ekleyeceğim size. Ondan sonra 3 tane motifi birleştirdik. Bunun yanına bu şekilde. Sonra 4 tane motifi birleştirdik. Bir tane motifi de buraya birleştirdik. Yani motiflerimizin birleşme şekli bu şekilde. Pardon, şunu şöyle birleştireceğiz. Evet, şimdi oldu. Evet, bu şekilde motiflerimizi birleştiriyoruz. Motiflerin birleşme şekillerini de daha önce çektiğim videolarda göstermiştim. Bunu sık iğne şeklinde yaptım. Bu şekilde de birleştirebilirsiniz. Diğer türlü de birleştirebilirsiniz. Şimdi birleştirmenin bir kısmını göstereyim. Sonradan çantamızın diğer bütün motiflerini birleştirerek çantanın oluşumunun son halini görelim. Bu motiflerin bir de büyüklüğünü vermek istiyorum. Çünkü çanta büyüklükleri motiflerin büyüklükleriyle ilintili. Şimdi motiflerimiz yaklaşık 11'e 11 gibi kare şeklindeki bir motiften oluşuyor. Motif büyüdükçe çanta da büyüyecektir. Ancak şimdi birleştirdikten sonra oluşan çanta büyüklüğünü size vereceğim. O zaman çantanın yani motifin büyüklüğü ne kadar olması gerektiğine kendiniz daha rahat karar verebilirsiniz. Şimdi motiflerin birleştirme şeklini görelim. Zincirimizi tığımıza geçirdik. Motiflerin ilk delik kısımlarını sabitliyoruz. Yaptığımız ikili trabzanların sayısı hemen hemen birbirine eşit olduğu için sık iğne yapar gibi batıyoruz. Arka tarafımızdan da aynı şekilde karşılıklı gelecek şekilde batıyoruz. Bu sefer ilmekleri içeriden alma değil, normal sık iğne batar gibi battık ve bir sık iğne yaptık. Bunu sırasıyla bu şekilde yapıyoruz. Motifleri her zaman birleştirirken önce kısa kenarlarını birleştiriyoruz. Sonra da uzun kenarlarını birleştirip
işlediğimiz motiflerin genelini birleştirdikten sonra katlama işlemini, kat yerini belirleyip çantanın yanlarını oluşturacak şekilde motifleri birleştireceğiz. Evet, burada sık iğne yapar gibi biraz önceki gösterdiğim birleştirme şekillerini takip ederek bunun diyagramını da resim dosyası olarak ekleyeceğim. Oradan da takip edebilirsiniz. Şimdi köşelere geldiğimizde karşılıklı zaten delikler karşılıklı geliyor. Bu deliği bu delikten geçirip yine bir sık iğne yapıyoruz. Sık iğnelerimiz bu kısımda ne çok gevşek ne çok sıkı olacak ve birleştirme işlemine devam ediyoruz. Evet. Şöyle gösterecek olursam şu ipini de alayım. Bakın şu şekilde bir birleştirme işlemi yapmış oluyoruz. Bunu bütün sıra boyunca ve bir önceki diyagramda gösterdiğim diğer motifleri de yan yana olmak üzere birleştirme işlemini tamamlıyoruz. Şimdi motiflerimizi birleştirdik. Birleştirme şeklimiz şu şekildeydi. Önce 2, pardon, şu şekilde. Önce 2'yi birleştirdik, 3'ü birleştirdik, 4'ü birleştirdik ve şurada bir tane motifi birleştirdik. Şimdi zaten motifin tutma yerleri, sapının tutma yerleri burası da olacağı için bu çantayı şu iki motifin olduğu yerden bakın şöyle ikiye katlıyoruz. İkiye katladık ve bu şekilde çıktı. Şimdi katlama şeklini bir daha göstermek istiyorum. Bizim birleştirme şeklimiz buydu. İlk başta gösterdiğimiz birleştirme şeklimiz buydu. Şimdi bu birleştirme şekline göre şurada iki tane motifin olduğu yer, ortadaki iki motifin olduğu yer,
Yani 2, 3, şuradaki 2 motifin olduğu yer. Şuralar bizim çantamızın katlama yerleri. Buradan katladığımızda motifler üst üste gelecek. Bu çantamızın şekli olmuş oldu. Bakın bu şekilde. Birer tane motif karşılıklı gelmedi. Onun nedeni de nedir? Bu motiflerde ortadan ikiye katlanıp bu kenar bu kenarla, bu kenar bu kenarla birleşecek. Aynı işlemi çantanın bu motifinde yapıyoruz. Bu kenarları birleştiriyoruz ve çantamızın genel şekli ortaya çıkmış oluyor. Bu iki kısımda bizim çantamızın sap kısımları. Şimdi çantamızın şöyle bu motif büyüklüğüne göre, motifimizin yaklaşık büyüklüğü 11 santimdi. Buna göre çantamızın ölçülerine verirsek 31 santim, bu kısımda 22 santim. 31'e 22 santim boyutlarında bir çantamız olmuş olacak. Şimdi bunun yanlarını da burada aynen birleştirdiğimiz gibi birleştirelim ve sonra çanta sapını yerleştirmeye çalışalım. Çantamızın birleştirme işlemini tamamladık. İçine kumaşımızı geçirdik. Ağzı için açma kapama aparatını örgüden yaptık. Şimdi burada çantanın sapını geçireceğiz. Ben çantanın sapı için kısa bir çanta sapı düşündüm. 30 santimlik bir çanta sapını ördüm. Daha önceki videolarımda göstermiştim. Örerken içine ip koyuyorum diye. Bunun içerisine biraz daha kalın bir ip koydum. Şimdi bunun ucuna yaptığım aparatı size göstermek istiyorum. Şu şekilde bir aparat takacağız. Bunlar açık olarak satılıyor. Şimdi bu ipin ucunu önce şey yapıyoruz, bantlıyoruz. Çünkü bu ip uçları kesildiği zaman biraz dağılabiliyor. Ondan sonra bunu bu aparatın içerisine iyice yerleştiriyoruz. İyice yerleştirdikten sonra bu aparatları satın alırken verilen küçücük vidalar mevcut. Bunun kenarında 2 tane vida yeri var. Bu vidalarda satılıyor bunlarla beraber. Bunu bu şekilde ikisini de iyice yerleştiriyoruz. Bunlar oldukça küçük aparatlar ve ben bir bıçak yardımıyla yaptım. O kadar küçük tornavida bulamadım. Bunu iyice buraya vidalama işlemini yapıyoruz. Bu sıkıca tutmasına yol açıyor. Çanta için modelin böyle olması şart değil. Önemli olan bu çanta sapını istediğiniz şekilde dışarıdan deri olarak da alabilirsiniz. Uzunluğunu istediğiniz ölçüde yapmak mümkün. Bu size kalmış. Burada önemli olan sadece kolay bir şekilde
10 tane motiften bu çantanın yapılıyor olması. Evet. Bu şekilde olduktan sonra iki ucunda bunların uçları bu şekilde açılıyor. Biz bu aparatları iç kumaşını da diktikten sonra bu iki deliğin olduğu yerden bir buradan geçireceğiz. Bir de buradan geçireceğiz ve çantamızı bu şekilde tamamlamış olacağız. Şimdi çantamızın bir de ölçülendirmesini yapalım. Motif büyüklüğümüzü 11'e 11 demiştik. Yaklaşık motif büyüklüğümüz 11'e 11. Burası 32 santim. 32 santime buradan itibaren bakarsak 23 santim. 32 santime 23 santim ölçülerinde bir çanta, gayet kullanışlı bir 10 tane motiften oluşan bir çanta. Başka modellerde görüşmek üzere.